Merhabalar, ben doçent doktor Ogün Erşen, genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanıyım. Bugün size TV8 ekranlarında daha sıklıkla günümüz problemi olan obezite ile ilgili cerrahi çözümlerden bahsedeceğim. Genel cerrahi çok geniş bir alan. Biz sıklıkla genel cerrahide aslında organ bazlı özelleşmek, uzmanlaşmak üzerine gidiyoruz. Ben kanser cerrahisi üzerine daha fazla kanser cerrahisinin kapalı yöntemleri, minimal invaziv dediğimiz yöntemleri, işsiz cerrahi yöntemlerini mesela örneğin benim uyguladığım, ilk defa birçok yerde uyguladığım vajinadan, kadınlık yolundan girerek kanser cerrahisi, doğal yollardan girerek kanser cerrahisi yaptığımız hastalarımız oluyor. Bu şekilde özellikle yeni teknikleri rutinde uyguluyoruz. Aynı zamanda tabii buradan gelen bilgi ve beceri donanımı da bariyatrik cerrahi, obezite cerrahisine yönlendiriyoruz. Şimdi tabii ki obezite cerrahisi artık günümüzde çok revaçta. Ama obezite cerrahisi rutinde bir genel cerrahın uygulayabileceği bir prosedürken aynı zamanda çok da karışık bir prosedür. Ben kanser cerrahisinden gelen bilgi, deneyim ve donanımı obezite cerrahisi yapmak için kolaylıkla uygulayabiliyorum. Obezite tabii günümüzde aslında birçok problemin, birçok hastalığın temelinde yatan temel hastalık. Bizim metabolik sendrom dediğimiz mesela işte tansiyon, şeker, karın içi yağlanması gibi birçok aslında hastalığın birlikte olduğu bir sendrom tipi var. Bu sendromun en önemli komponentlerinden biri obezite, kilo almak ve erkek tipi kilo almak, yani göbeklenmek. Çünkü karın içi basıncı artıyor ve iç organlara giden kan basıncını kalp arttırmak zorunda kalıyor ve bunun temelinde aslında birçok hastalık başlamış oluyor. Obezite de tabii önünü alamadığımız, normalde ilaçlarla veya güncel tedavileriyle birçok üzerinde tedavi deneniyor ama önünü alamadığımız bir hastalık olduğu için şu an gündemde en efektif ve en yeni tedavi olarak obezite cerrahisine toplum yönelmiş durumda. Yurt dışında çok daha fazla bu işle ilgili çalışmalar yapılıyor ama ülkemizde sağlık açısından gerçekten çok ileride bu alanda. Obezite cerrahisi tabii nihayetinde bir cerrahi ama mide küçültme, tüp mide, sleeve gastrektomi, bunlar aslında hepsi aynı ameliyatları niteliyor. Şimdi biz hastalarımıza hep şunu söylüyoruz: ameliyata gelmeden önce diyet, egzersiz, spor, bunları deneyin. Aynı zamanda başka denemek istediğiniz kendinize ait yöntemleriniz, kilo vermek için varsa sosyal hayatınızı değiştirmek, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek, bunları deneyin. Denemeyen hastalara bunları öneriyoruz. Bunları uygulayıp uygulamadığında sorguluyoruz. Tabii aynı zamanda hastanemizde birçok check-up'tan da geçiyor. İşte kardiyoloji doktoru, göğüs doktoru, psikiyatri doktoru, bir yeme bozukluğu alışkanlığı var mı hastamızın diye. Birçok bu kontrollerden geçtikten sonra obezite cerrahisi için aday konumuna getiriyoruz hastayı. Tabii obezite biraz subjektif bir tanım. Yani kişi kendini zayıf bir ailedeyse mesela biraz 10-20 kilo aldığı zaman, 15 kilo aldığı zaman kendini kilolu veya obez addedebilir. Ya da arkadaşları tarafından bu şekilde tanımlanabilir. Ama biz bu subjektif tanımlar dışında tıbbi olarak bir tanımımız var: beden kitle indeksi. Bu boy ve kilonun birbirine bir çeşit oranı ile yaptığımız bir formül. Beden kitle indeksi 30'un üzerindeki hastalara biz cerrahi öneriyoruz. 35'in üstündeki hastalara şiddetle öneriyoruz. 40'ın üstünde artık bu morbid obezite ve yanında başka hastalıkları da rahatlıkla getiren bir obezite tipidir. Onun yüzünden onlara artık tek tedavi olarak cerrahi öneriyoruz. Aslında tek tedavi olarak cerrahi öneriyoruz derken cerrahi kalıcı tedavi. Geçici tedaviler ya da belki dönemsel olarak uyguladığımız tedaviler nedir? Daha çok endoskopik tedaviler, mide botoksu, mide balonu, yine genel cerrahlar biz tarafından uygulanıyor. Yutulabilir mide balonumuz var. Ama tabii bunları kime uyguluyoruz? Dönemsel olarak kilo almış, hayatı boyunca hep zayıf, İşte düğünüm var benim, gelinlik giyeceğim, İşte yaza bikini giyeceğim, daha formda girmek istiyorum, daha fit görünmek istiyorum diyen, kısa süre içerisinde kilo almış ve az miktarda kilolu insanlara biz bunları tavsiye ediyoruz. Ama kalıcı bir çözüm istiyorsa, kişi ailesinden genetik olarak kilolu kodlanmışsa, hep artan bir kilo trendi varsa, o zaman tabii cerrahiye yöneliyoruz biz. Ameliyat için karar verdiğimiz hastalar genelde zaten kendisi gerçekten bu popüler bir konu olduğu için aslında biraz internette bilgi kirliliği de var bu konuyla ilgili ama yine bir araştırmasını kendi çapında yaparak ameliyata ikna olarak geliyor hastalar bize. Genellikle aslında hastalar kafasında hayatı boyunca hep kilo verme serüveninde olan, bütün yediği yemeklerde ya vicdan azabı duyan, ya çok iştahla yiyen, yedikten sonra üzülen veya arkadaşları tarafından ilk tanışmada bile merhaba kilo almışsın ya da kilo vermişsin gündemiyle hayatı boyunca meşgul olan insanlar oluyor. Kıyafet almaktan tutun, sosyal hayatında, iş hayatına kadar. Bu insanların aslında temel isteği
hep obezite benim hayatımdaki gündem olmaktan çıksın. Bu ızdırapla ve bu meşgaleyle sürekli uğraştıkları için bize başvurduklarında ameliyata genelde hazır şekilde geliyorlar. Biz bu hastaların ameliyatına hazırlarken birçok test sonucunda kapalı şekilde, laparoskopik şekilde ameliyatını yapacağımızı, riskleri ayrıntılı şekilde anlatıyoruz. Artık yeni cerrahi tekniklerle, yeni kullanılan aletlerle çok fazla büyük bir riskimiz de kalmadı. Prosedür olarak artık gayet risksiz bir prosedür olarak kabul edebiliriz bunu. Şimdi kontrol tabii ki bir ekip işi obezite cerrahisi. Diyetisyenimizle birlikte başka koordinatörlerimiz, cerrahiler birçok konuda o bir ekip işiyle çalışılması ve belli bir dönem takip edilmesi gerekiyor. Ama cerrahi işimiz yani ameliyat ve ameliyat sonrası ile ilgili işimiz yaklaşık 3 gün. Yurt dışı hastalarımız bu konuda çok daha cesurlar. Çünkü tecrübeliler, bizimle ilgili, Türkiye ile ilgili iyi bir intiba var. Türkiye'ye gelip ameliyatın olup 3 gün sonra uçağa binip tekrar geri dönüyorlar ve gerçekten hiç ameliyat olmamış gibi bir konforla dönüyorlar. Şimdi öncelikle tekrar kilo alımı gerçekten hastaların bazı hasta grubunda olabiliyor. Bunu önceden elimine etmek gerekiyor. Çikolata bağımlılığı, yeme bozukluğu varsa bu hastalarda gerçekten yüksek kalorili ve hacim olarak küçük gıdaları almaya alışkınlarsa özellikle bu alışkanlıklarını önce bırakmalarını öğütlüyoruz. Çünkü çikolata yiyen ya da yüksek kalorili yiyen hastanın miktarı ne kadar azaltırsanız azaltın kalorisini yüksek alabiliyor. Bu hasta grubunu eğer ameliyat edersek sonuçta karşılaştığımız bu alkolizm hasta grubunu mesela tekrar kilo alımı olabiliyor. Bu tekrar kilo alımı genelde 2 yıl sonra başlıyor. Biz tekrar Resliv dediğimiz tekrar tüp mide uygulayabilir miyiz? Evet, uygulayabiliriz. Israrla bu yeme bozukluğu olan hastaları dışlayarak, bunlar da değil ama ısrarla fazla yemek yemiş ve midesinin boyutunu tekrar büyütmüş hastalara yine bir tembihle ve alıştırma süreciyle birlikte, psikiyatrik değerlendirmeyle birlikte tekrar mide küçültme yapabiliriz. 2-3'e kadar tekrar mide küçültme uygulanabiliyor. Şeker hastalığı için ayrı bir cerrahi tipi, birkaç tanımlanan cerrahi tipi var. Bu optimalize edilmiş cerrahi tipleri gerçekten cerrahın da tecrübesiyle birlikte uygulandığında özellikle yeni insüline başlamış tip 2 diyabet hastalarında ve kilo da eşlik ediyorsa muazzam sonuçlar veriyor. Yani hasta beden kitle indeksi 30'un üzerindeyse, hafif kiloluysa ve tip 2 diyabet varsa ve insülini daha yeni kullanmaya başlamış veya hiç kullanmamışsa bu hastaların, şeker hastalığını tamamen iyileştirebiliyoruz gerçekten. %100 tabii bir vaat etmek yanlış ama ciddi manada şeker haplarını bırakan, yeni insüline başladıktan sonra insülini bırakan, daha gencecik çocukları ameliyat ediyoruz. En erken 15 yaşında bile obezite cerrahisi yaptığımız hastalarımız çok oldu. Ama tip 2 diyabete sahip hastaları 20-25 yaşında bile genetik olarak tip 2 diyabete yatkın kilolu hastaları ameliyat ettiğimizde muazzam şeker düzelmesi görüyoruz. Tabii şeker hastalığı 10 yıl içinde çok komplikasyonlara yol açıyor. Bu 10 yıldaki komplikasyonlar oluşmadan hastayı bu şekilde tedavi edebilirsek birçok hastalığın önüne geçmiş oluyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Sosyal medyadan sürekli bize ulaşıyorlar. Telefonumuzda 24 saat hep hastalarımıza açık oluyor. Hastalarımızın kendisi diyetine dikkat etmesi, yaşam standardını değiştirmesi, emosyonel duygu durumunu değiştirmesi. Bir de tabii hep söylüyoruz, yemek yemek sosyal bir olaydır. Sizin 10 kişilik yemek yiyen bir arkadaş grubunuz varsa siz obezite cerrahisi de geçirseniz biraz kötü arkadaş grubundan da uzaklaşmak lazım. Güzel İzmir'imizde yaz kış sürekli buranın havası çok güzel. Biz hastalarımızı, İzmir dışından gelen hastalarımızı, yurt dışından gelen hastalarımızı hem burayı görmek, gezmek adına hem de sağlıklı bir hayata tekrar yeniden başlamak, obeziteyi gündemden çıkartmak, obeziteyle mücadeleyi gündemden çıkartmak ve %100 yaşamak, böyle söylerim ben. Çünkü zayıf bir hasta %100 yaşarken kilolu bir hasta %50, %40 yaşar. Biz %100 yaşamaya tekrar döndürmek için hastalarımızı güzel İzmir'imize bekliyoruz.